Herkese tekrardan merhabalar. Pati eldivenimizin ikinci bölüm videosundayız. Biliyorsunuz ki ilk birinci bölümde bu parçaların bir tanesini örmüştük. Aynı parçadan ikincisi de burada. Şimdi bu parçaları birleştiriyoruz ve en son haline geleceğiz. Lastiğimizi yapacağız. Pençelerimizi dolgunlaştıracağız. Kalbimizi yapacağız ve bitiriyoruz. Şimdi arka yüzlü denk gelecek şekilde şimdi örgümü elime aldım. Hemen bakıyorum. Arka yüzünü şöyle elime aldım. Bakın bu tarafa bakıyor. Hemen diğer arka yüzü de şu şekilde yerleştirdim. Şöyle çevirdim. İkisini üst üste koymuş oldum. Şimdi bu sırada birleştirmemizi hemen yapıyoruz. Sayılar eşit olduğu için hiçbir problem tabii ki yaşamayacağız. Şöyle hemen bir tık büyüttüm. Hemen geldim. Açık maviden şöyle ipimi girdim ve ilmeğimi kaydırdım. Şimdi bizim burada bakın şöyle bir göstermek istiyorum. V'lerimiz var, başaklar var. Bu başakların her iki yüzü birbirine bakan tam ortalarına batacağız. Ne demek istediğimi şimdi daha net anlayacaksınız. Şimdi bakınız şuradayım. Şu ortasına battım başağın. Diğerinin ortası da şu. Burada. Bakın tam ortasından girdim. Gördünüz mü? İpimi aldım ve ilmek kaydırdım. Şöyle. Şimdi yine devam ediyorum. Sık iğne de yapabilirsiniz. Bakın bir de sık iğne olarak yapalım. Şöyle hemen göstereyim tekrar. Sık iğne de olur. Hatta ortasına bakın battım. Buradan da geldim. Hop. İp çift kat olduğu için çift kat olarak alıyorum. Hemen şöyle sık iğne yaptım. Sık iğne olarak yapabiliriz. Şimdi tekrar ortasına geldim. Hemen diğer tarafına. Evet. Bu şekilde uçtan uca bakınız birleştiriyorum. Şöyle. Evet. Şimdi bakın. Açık maviyi bir sıra daha öreceğim. Şimdi hemen o noktadayım. Şöyle şurada bir sık iğnelik yer daha var. Şurası ve şurası. Onu da birleştirdim. Şimdi tığ ipimi bakınız doladım. Şöyle. Buraya şimdi ilkine hemen bir tane şöyle bir saniye burada bir sık iğne daha var. Onu görmemişim. Onu da şuraya tekrar alayım. Şöyle. Heh. Şimdi tekrar tığ ipimi doladım. Şurada biliyorsunuz 5 tane var. Şöyle gözüküyor. Evet. Buraya hemen bir tane ikili trabzan yapıyorum. İkincisine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Ardı ardına iki tane ikili trabzanımı şöyle örmüş oldum. Tığ ipimi doladım. Bu üçüncüye tam ortadakine bir tane ikili trabzan yaptım. Aynı boşluğa bir tane daha. Buraya çift yaptım. Üçüncüye çift yaptık. Dördüncüye bir tane ikili trabzan. Beşinciye bir tane ikili trabzan. Şimdi bizim burada aralarda iki sık iğnemiz vardı. Bakın bu sık iğnemi geldim ördüm. Sık iğnem oluştu. Şimdi karşıya geldim. Karşıda da hemen sık iğnenin karşısı. Buraya hiçbir şey yapmıyoruz, örmüyoruz. Hemen sık iğne bakın şuraya geldim. Sık iğne olarak ördüm. Hemen onun yanında bir sık iğne daha var. Onu da ördüm. Ve tekrar karşıya geldim. Burada ikinci sık iğnemi biliyorsunuz örmemiştim. Hemen geldim. Onu da ördüm. Bakınız böyle. Şimdi tekrar tığ ipimi doladım. Bakın. Birinciye bir tane yaptım. İkinciye bir tane ikili trabzan. Şöyle. Üçüncüye çift yapıyorum. Dördüncüye de çift yapıyorum.
benim patimin tüyü de buraya girmiş. Heh. Sonuncuya tek yapıyorum. Bakınız. Şöyle. Sadece 3 ile 4'e çift olarak battım. Hemen yanına bir tane sık iğne yaptım. Hemen ne yapacağım? Tabii ki karşıya geçeceğim. Şuraya. Buraya da bir sık iğne yapacağım. Hemen yanındaki ikinci sık iğnemi boşta bırakamam. Onu da tamamlıyorum. Hemen karşı tarafa geçiyorum. Diyorum ki burada da bir sık iğnem var. Bunu da tamamlıyorum. Aynen bu şekilde şimdi devam ediyoruz. Bakınız. Şimdi hemen ilkine bir tane, ikinciye bir tane ikili trabzan, üçüncüye iki tane, dördüncüye iki tane, beşinciye bir tane. Buna yani şu sona kadar aynı şekilde örüyoruz. Arttırmalar olacak çünkü. Şöyle çift kağıtlı ipim. Evet, beşinciyi de ördüm. Hemen yanındaki sık iğnemi örüyorum. Karşıya geçiyorum. Şöyle bakın burada. Bir sık iğne. Hemen yanına da bir sık iğne. Karşıya geçiyorum. İkinci sık iğnemi örüyorum. Bakın şu geçişler. Şöyle. Şimdi devam ediyorum. Dördüncü parmaktayım. Birinciye bir tane ikili trabzan. İkinciye bir tane ikili trabzan. Üçüncüye iki tane. Dördüncüye iki tane. Ve beşinciye bir tane. Tekrar ne yapıyorum? Karşıya geçiyorum. Sık iğne. Pardon. Bunu yaptıktan sonra buradaki sık iğnemi örüyorum. Ondan sonra karşıya geçiyorum. Hemen açık mavinin yanındaki sık iğneyi örüyorum. Sonra geliyorum buradaki ikinci sık iğnemi örüyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi sonuncudayız. Birinciye bir tane, ikinciye bir tane ikili trabzan, üçüncüye iki tane, dördüncüye bir tane. Baş parmak ve işaret parmağında dörtleri tek olarak örmüş oluyoruz. 5'te tek oluyor. Geliyorum. Yanındaki sık iğnemi yapıyorum. Hemen karşıya geçiyorum. Karşının hemen sık iğnesini yapıyorum. Buraya geliyorum. Artık birleştireceğiz. Şöyle bir düzelteyim. Bakın yine uçtan uca başakların ortasına batarak bir açık mavi bir koyu mavi. İlk önce koyu mavinin bakın ortasına batıyorum. Şöyle hemen karşıya geçtim. Onun da ortasına sık iğne. Böyle. Bu şekilde aşağıya kadar iniyorum. Ve sonuncuyu yapıyorum. Şöyle tam bu nokta ve
birleştirmeyi bakınız yaptık. Şu maviyi ördüğüm için üst tarafı o gelecek. Şöyle elime bakınız girdi. Şimdi bu aşamada şöyle söyleyeyim size, bu pati şeylerini yapmayabilirsiniz, kalbi. Ama benim kızım istedi. Ben o yüzden yapacağım. Genç kız öyle kullanmak istedi. Şimdi kenar kısmındayız. Şimdi kenarla ilgili size şunu söylemek istiyorum. Önemli bir bilgi. Şimdi buraya biz lastik başlayacağız. Lastikten önce bir sık iğne öreceğiz. Şunu yapabilirsiniz. Eğer burası biraz size bol, hani bol geldiğini düşünüyorsanız eğer, sık iğneyi biraz daraltarak devam edebilirsiniz. Ben şöyle yaptım. Sık iğnemi normal ördüm. Bir üst sıradaki tekli ikili trabzanları yaparken bir daraltma yaptım. Ben şimdi ona göre anlatacağım. Ama burada da daraltma nasıl oluyor onu da size göstereceğim. Yapmak isteyenler en azından yapabilir. Şimdi bakın şöyle koydum. Benim buradaki koyu mavideki sık iğne sayımla açık mavideki sık iğne sayımın eşit olması gerekiyor. Ona dikkat edeceğim. Bundan dolayı sayarak yapacağım. Şimdi ama ben size sık iğne batma noktalarını göstereyim. Videodan fazla uzatmayalım. Bir yandan da şu maviyi şu kendi renginde devam ettireceğim. Bakın şurada o da yok olmuş olacak. Şöyle göstereyim size. Şimdi bir zincirimi bakınız çektim. Şimdi zaten belli. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. 1 diyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. 2. Zaten yerler kendini bakın belli ediyor. Buraya yapıyorum. 3. Bu şekilde sık iğnelerimi yapıp geliyorum. Buradaki sayımla buradaki sayım eşit olacak. Yalnız şurada açacağım. Daraltmayı göstereceğim size. Evet, şimdi benim 16 tane bu sırada sık iğnem olmuş oluyor. Sizin de 3 aşağı 5 yukarı aynı olmalı. Örneğin azaltmak istiyorsunuz. Şurada 2 noktam var. Şuraya geldim. İpimi aldım. Sık iğnemi tamamlamıyorum. Hemen yanındaki boşluğa giriyorum. Üçünü aynı anda topluyorum. 2 olan sık iğne sayısını 1'e düşürmüş oluyorum. Sonra tekrar devam ediyorum. Böyle. Bu şekilde dönüyorum. Hemen bakın köşede azaltmıştım. Hemen burada da bir azaltma yapıyorum. Ama bu azaltma bana yeterli geliyor. Şöyle geldim. İpimi bağladım. Siz daha fazla azaltma yapabilirsiniz bu arada. Hani azaltmanın nasıl olduğunu size göstermek istedim. Şimdi bu sıramızda bakın 1, 2, 3 zincir çektim. Her sık iğnenin tepe noktasına ikili trabzan yapıyoruz. Ta ipimi doladım. Bakın şöyle ikili trabzan yapıyoruz. Ama şunu yapacağız. Şimdi bakın yine bir önemli bir bilgi vereceğim. Diğer örgülerinizde de kullanırsınız. Şimdi 3 zincirle yukarıya çıktım. Bakın ta ipimi doladım. Yine aynı noktanın içine tekrar bir tane daha ikili trabzan yaptım. Şimdi bağlantı yerinin belli olmasını istemiyorsanız eğer aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yapın. Bağlarken bu 3 zincirden değil direkt olarak şu ikili trabzandan bağlayacaksınız. Şimdi bağlarken ben size tekrar göstereceğim. Ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız. Şimdi bu sıranın hepsine birer tane ikili trabzan örüyorum. Evet, ikili trabzanlarımı bakın hazırladım. Buradaki sayıyla buradaki sayı birbirine tabii ki eşit olacak. Şimdi bakın burada da azaltmayı göstereyim. Belki size de lazım olur. Ta ipimi doluyorum. Şurada 2 tane kalmış. Bir tane ikili trabzanımı sadece bir kere şöyle bir çıkartıyorum. Tekrar ta ipimi doluyorum. Yine diğer yanındakine geliyorum. Bir tane çıkartıyorum. Daha sonra tığımda benim 3 ipim var. Üçünü aynı anda çıkartıyorum. Şimdi sıra geldi. Biraz önce bahsettiğim bağlantı noktasına. Şimdi bakın burada 3 zincirim var. Ben bu 3 zincire değil bu ikili trabzan yaptım. Onun tepe noktasına bakın şöyle geldim. Ve ilmeğimi kaydırdım. Bakın bu şekilde olunca bağlantı yeriniz belli olmuyor. Şimdi sıra geldi artık lastik yapmaya. Ben 2 sıra lastik ördüm. Şöyle.
Daha uzun yapabilirsiniz. Yapmayabilirsiniz. Size kalmış. Biraz böyle uzun olsun istedim ben. Şimdi hemen bakın. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Ta ipimi doladım. Şimdi aynı noktadayım. Bakın şuraya zaten çifte biliyorsunuz. Hemen buraya alttaki ikili trabzanı şu şekilde yatay kolumda tığımı geçiriyorum. İpimi alıyorum. İkili trabzanımı bu şekilde yapıyorum. Tığımda 3 ipim var. Önce ikisini çıkartıyorum. Sonra ikisini. Tekrar hata ipimi doluyorum. Hemen yanındaki ikili trabzana bu sefer tığımı arkadan. Bakın şöyle arkadan sokuyorum. Bu ne oluyor? İkili trabzanı aslında geriye itiyorum. Geriye ittim. Bakın şöyle buradaki boşluktan. Buradan ipimi geçirdim. Yine ikili trabzanımı yaptım. Bir önden yapıyorum, bir arkadan. Lastik zaten bu şekilde oluşuyor. Şimdi devam ediyorum. Bakın buradayım. Burası önden olacak. Bir önden yatay olarak aldım. Şöyle. Bir tane arkadan. Bakın tekrar öndeni bir daha net olarak göstermek istiyorum. Tığ ipimi doladım. Şöyle yatay geçirdim. İpimi aldım. 3 ipim var. Önce ikisini sonra ikisini çıkardım. Tekrar tığ ipimi doladım. Şimdi bakın şunu şöyle arkadan giriyorum. Bakın şöyle tığımı arkadan sokuyorum. Bu ikili trabzanı arkaya itiriyorum. Ve ipimi çekiyorum. Bu şekilde. Şimdi burada da dikkat edilecek olan nokta ne? Onu söylemedim ben size. Ama ben kendim saydım. Şimdi şu alttaki ikili trabzan sayınızın çift olması gerekiyor. Çünkü bir önden yapıyoruz, bir arkadan. Ona dikkat edersiniz. Umarım geç kalmamışımdır. Not olarak da gerçi yazarım. Buradaki ikili trabzan sayısı çift sayı olacak. Şimdi arkadan yapıyoruz tekrar. Bu şekilde sıranın sonuna yaparak geliyorum. Böyle. Sıramın başına geldim. Bakın hemen 3 tane zincir var. Onun yanındaki ikili trabzanın tepe noktasına geldim, bağladım. Bu sırada ne görürsem onu yapıyorum. 3 zincirimi çektim. Bakın şu önden, bunu önden olarak alıyorum. Hemen yanındakini arkadan. Bu sırada aynısını örüyoruz. Önden ve arkadan. Ve eldivenin ana parçasını bitirmiş oluyoruz. Ve bitirdik artık. Hemen geldim şuraya. 3 zincirin hemen yanındaki ikili trabzanın tepe noktasına ilmeğimi kaydırdım. Bir zincir çektim. Şöyle kestim. Evet. Şuraya bir iki kat olduğu için şöyle bir düğüm attım. Ve ne yapacağım? Bu ipi şöyle iç tarafa yedireceğim. Şöyle hemen göstermek istiyorum size. Dış tarafa yansımadan mavi ipin şöyle katlarından alıyorum. Şuraya bir tekrar bir düğüm atıyorum. Şöyle. Bakın şöyle geçiriyorum. Onu ben sonra yapacağım. Şimdi sıra geldi. Hem kalbimizi yapacağız, hem de yuvarlak patileri. Bu hali bile şöyle küçülteyim. Benim çok hoşuma gitti. Bakın. Yani bu şekilde bile kullanılabilir. Kaç santim olmuş onu da söyleyeyim. Belki merak edersiniz. Şu ipler halinde olacak. Eni 10 santim olmuş. Bakın şu orta parmağa kadar olan bölüm 19 santim. Bu şekilde de ölçümüzü vermiş olduk. Şimdi sıra geldi. Şöyle koyayım. Yavru ağzı ipten yaptım ben. Siz istediğiniz ipten yapabilirsiniz. Yine 2 kat olarak yaptım. Şimdi ilk önce şu yuvarlak halkaları yapıyorum. Toplam 5 tane olacak. Şimdi işaret parmağıma ipimi
doladım. Bakın orta parmağımın üzerinden şöyle biraz fazla bırakayım. Dikmek için ip ayırdım. Şöyle. Orta parmağın üzerine ipi koydum. Şöyle bir tur attırdım. Ve tığım kancası yukarı geliyor. Buradan hop çektim. Üzerine bir zincir çektim. Ve ne yapıyorum? Bu noktayı tutuyorum. Açılmasın düşüncesiyle. İçerisine, halkanın içerisine girdim. 12 tane sık iğne yapıyorum. Siz bu sihirli halkayı yapamazsanız eğer şunu yaparsınız. 3-4 zincir çekersiniz. Birleştirirsiniz. O zincirin içerisine 12 tane halka yapabilirsiniz. 3, 4, 5, 6. Arada bakın şöyle çekiyorum. 6, 7, 8, 9, biraz daha çekeyim. 10, 11 ve 12. Bu kadar. Şimdi ne yapacağım? Bu halkanın içini şu ipi çekerek daralttım. Sıfırlamaya çalıştım. İlk yaptığımın hemen tepe noktasına gelip batıyorum. Ve ilmeğimi hop kaydırdım. Şöyle. Üzerine bir zincirimi çektim. Ve ne yapacağım? İpimi keseceğim. Bunu çok uzun bırakmıyorum. Şöyle yeterli olur. Sonra bu ipi ne yapacağım? Şöyle içe yedireceğim. Şimdi bakın ben buraya hazırlamıştım. Şöyle 5 tane. Bunları bu tam orta noktalarına dikeceğiz şöyle. Bu şekilde tam ortalarına. Şimdi sıra geldi kalbimizi yapmaya. Şimdi hemen kalbimizi de yapalım. Sonra bir tek kalbi ben dikerim. Diğerlerinin dikilişlerini siz artık kendiniz yaparsınız. Şimdi ipim nerede? Evet. Şimdi yine bir sihirli halka yapıyoruz. Bakın yine dikmek için biraz ayırdım. Şöyle. Orta parmağımın üzerine ipimi şöyle bir tur geçirdim. Üzerine geldim. Üzerine 1, 2, 3 zincir çektim. Ta ipimi doladım. Bu 3 zincirle birlikte toplam 4 adet ikili trabzanım olacak. 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir baştaki ile birlikte 2 olmuş oldu. 3. Şöyle trabzanlarımı yaparken ipimi şöyle bir gerdiriyorum. 4 tane yaptım. Hemen yanına 2 tane tekli trabzan yapacağım. Ta ipimi doladım. Boşluğun içerisine girdim. 3 ipim var. Üçünü aynı anda çıkardım. Tekrar ta ipimi doladım. Aynı boşluğun içerisine bir tane daha. 4 tane ikili, 2 tane ne yapmış oldum? Tekli trabzan yapmış oldum. Tekrar ta ipimi doladım. Bir tane de ikili trabzanımı hazırlıyorum. Bakın şu şekilde kalbin yarısını yapmış olduk. Üzerine bir zincir çekiyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Bir zincirden sonra 2 tane tekli trabzan yapıyorum. Tığımda 3 ipim var. Üçünü aynı anda çıkartıyorum. Tekrar 2 tane tekli trabzanımı hazırladım. Ta ipimi doluyorum. Bu sefer ne yapacağım? 4 tane ikili trabzan. 1, 2, 3 ve 4. Evet, şimdi oldu. Şimdi ne yapacağım? 3 tane zincir çekeceğim. Başta da 3 zincir çekmiştim. Geleceğim halkanın içerisine hop girdim. İlmeğimi bakın kaydırdım. Şimdi ne yapıyorum? Bunu daraltıyorum. Ve kalbimiz bitmiş oluyor. Üzerine bir zincir çekiyorum. Şöyle çektim ve kapatıyorum. Evet.
Şimdi şu küçük olan ipi arkada yok ediyorum. Şu şekilde. Bakın. Fazlalığı kesiyorum. İpimizin kalbini şöyle açık mavi olan tarafa dikeceğiz. Hemen bakın. Şu başlangıçlarda uygun bir yer olarak ben burayı belirledim. Şu şekilde. Hemen şu şekilde elimle bakınız. Biraz küçülteyim şöyle. Elimle kavradım. Alttan tuttum. Şimdi dikerken şuna dikkat ediyorum. Alt katmana yani yani buradan aslında diktiğim zaman alta da geçse gözükmeyecek. Ama patilerde şuralarda gözükebilir. Bakın bunların hiçbir şekilde gözükmüyor. Bundan dolayı iplerin katlarını alarak yaptım. Örneğin şuradan girdim. Bakın ipin katını şu şekilde almış oluyorum. Ve dikiyorum. Yani dikmekte aslında bir şey yok. Ve şu başaklara işte geliyorum. Bu şekilde gel git yaparak dikiyoruz. Şimdi bununla da sizin vaktinizi açıkçası almak istemiyorum. Dikerken dikkat edeceğiniz noktalardan bir tanesi bu. Daha sonra da bu patilerin kısımlarını birleştiriyoruz. Ve bitmiş hali bu şekilde oluyor. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğenileriniz ve yorumlarınız kıymetli. Yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Buraya kadar izlediyseniz inşallah abone olduğunuzu düşünüyorum. Zilinizi açarsanız benden hızlıca haberdar olursunuz. Açıklama kısmına Instagram adresimi ve oynatma listelerini ekliyorum. Yüzlerce model var. Atkı bere tutun da işte çanta modelleri, runnerlar gibi belki ilginizi çeken birkaç örgü videosu olabilir. Oradan bakabilirsiniz efendim. Herkese sağlıklı günler diliyorum.